çocuklar, bu videoda sizlerle Pino ile akıllı saksı projesi yapacağız. Projemizin amacı biz evde yokken çiçeklerimizin kurumasını engellemek. Saksıdaki toprağın nem miktarı azalınca otomatik olarak saksımız sulanacak, toprağımız sulanacak. Şimdi ilk önce Pino'da kullanacağımız malzemelere bakalım, ardından kodlamasını yaparak projemizi gerçekleştirelim. İlk olarak Pino kontrol kartım var. Servo motor modül kartım, topraktaki nemi ölçebilmek için toprak nem sensörüm, bağlantı kablolarım, Pino kontrol kartını bilgisayara bağlayabilmek için USB kablom ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilimle pil şapkam. İlk olarak servo motoru bağlayarak işe başlayacağım. Servo motordan 3 adet kablo çıkıyor. Bu kablonun renklerinden yardım alarak servo motor modül kartına bağlantı yapalım. Kahverengi GND pinine, kırmızı 5 volt pinine, turuncu ise dijital pine denk gelecek şekilde servo motorumuzu modül kartına takıyoruz. Servo motor modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar servo motorum için uygun kapılar. Bağlantı kablosunu aldım. Hemen kolaylıkla Pino üzerindeki kapılardan, mor kapılardan bir tanesine takacağım. 2 numaralı kapıyı seçiyorum. Şimdi toprak nem sensörümü bağlayacağım. Öncelikle toprak nem sensörünün sensör kartı ile çatal ucu arasındaki kabloların düz geldiğinden emin olmalıyız. Toprak nem sensör kartı üzerinde kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı kapılardan bir tanesine bağlantı yapmamız lazım. 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılar benim toprak nem sensörüm için uygun kapılar. Hemen bağlantı kablomu aldım ve 8 numaralı kapıya bağlantımı yapıyorum. USB kablomu açarak Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Küçük ucunu Pino kontrol karta, diğer ucunu ise bilgisayardaki USB portuna bağladım. Şimdi Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum. Ve program üzerinde bazı düzenlemeler, ayarlar yapacağım. Öncelikle Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için uzantılar menüsüne tıklayıp uzantıları yönet demem lazım. Şöyle küçük bir pencere açıldı. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Karşıma çıkan Pino uzantısının indir butonuna tıkladım ve çarpıya basarak çıktım. Robotlar sekmesinde artık Pino ile ilgili bütün kodları görebilirim. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsüne gelerek diğer uzantıları kapatabilirim. Şimdi kartlar menüsüne gelip Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili, devam edebilirim. Bağlan menüsüne geldim. Seri portu bağlayacağım. Benim bilgisayarımda COM6 değeri çıktı. Sizin bilgisayarınızda COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler alabilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri de görülebilir. Bu Pino kontrol kartınızın bilgisayara bağlı olduğu USB portunun adıyla alakalı. Doğru COM'u bulup seçim yapmamız gerekiyor. Yukarıda seri port bağlandı yazısı geldi ve robotlar sekmesindeki kırmızı düğmem yeşil oldu. Bağlantıyı kurabilmişim. Bağlan menüsüne tekrar geldim ve aygıt yazılımı güncellemesi diyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla M-Block programının haberleşmesini sağlar. Ayrıca kartımızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığımızda bu işlemi bir kez yapmamız yeterli. Ama bunun yanı sıra bağlantılardan eminseniz, kodlardan eminseniz, hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi kısa bir süre içerisinde. Kapat butonuna tıkladım ve çıktım. İlk olarak toprak nem sensörümden değer okumak istiyorum. Toprak nem sensörümden aldığım değerlere göre algoritmamı kurup kodlarımı yazacağım. Robotlar sekmesinden toprak nem değer oku kodunu alıyorum. İlk yapmam gereken kapı seçimini yapmak. 8 numaralı kapıya bağladığım için kod üzerinden de şuradaki oka tıklayarak Pino 8 olarak kodu düzeltiyorum. Kukla üzerinden okuma yapacağım. Görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kod bloğunu aldım ve içerisine Pino toprak nem değer oku kodunu yerleştirdim. Sürekli değişen değerleri görebilmek için kontrol sekmesine gelip sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Olaylar sekmesine gelip bir olay seçebilirim, alabilirim kendime. Yeşil bayrak olayını alalım.
Yeşil bayrağı bastım. Evet, şu an 1023 değerini okuyor çünkü ortamda nem yok. Yani bir toprağa batırmadım şu anda. Yanıma şöyle bir su alayım. Su üzerinden deneyelim şimdi. Şöyle ıslattıkça, yani nem oranı arttıkça değerlerin düştüğünü görebiliyoruz. Demek ki yüksek değerlerde toprak çok kuru demek, düşük değerlerde toprağın nemli demek. Şöyle bir peçete yardımıyla temizleyelim. Bu bilgileri birazdan kullanacağım. Şimdi hemen servo motorumu da bir çalıştırmak istiyorum. Robotlar sekmesine geldim. Servo motor çalıştır kodunu aldım. Servo motorum 2 numaralı kapıda olduğu için seçimimi değiştiriyorum. Kapı seçimini Pino 2 olarak değiştirdim. Önce bir sıfır açısına çevirelim. Evet, sıfıra döndü. Servo motorunuzun açısını ayarladıktan sonra ucundaki kolu istediğiniz gibi çıkarıp takabilirsiniz. Şöyle düz bir şekilde takalım. 90 derecelik açıya alalım şimdi de. Evet, servo motorum da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi projemdeki amaca göre algoritmamı çıkartayım. Ona göre de kodlarımı yazmaya başlayacağım. Toprak nem sensöründen gelen değer 800'den fazlaysa benim toprağım çok kuru demek. Toprağıma su dökülmesi gerekiyor. Bunu da servo motorla yapacağım. Eğer 800'den düşük bir değer veriyorsa benim toprağım yeteri kadar nemli demektir. O zaman servo motorun açısını tekrar düzeltip su dökülmeyecek bir pozisyonda bırakmam gerekiyor. Tabii ki buradaki değerleri siz çiçeğinizin ihtiyaç duyduğu neme göre de verebilirsiniz. Ben 800 gibi bir değer düşündüm. Bunun için kontrol sekmesinden eğrise kodunu alıyorum. Hemen diyorum ki işlemler sekmesine gidip küçüktür değil büyüktür alalım önce. Benim toprak nem sensöründen gelen değerim, robotlardan toprak nem kodunu aldım ve kapısını 8 olarak işaretledim. Toprak nemden gelen değerim 800'den büyükse toprağım kuru demek. Toprağıma su dökecek servo motor. Servo motorun açısını 90 yaptım. Şimdi bunun üzerine sağ tıklıyorum ve kopyasını çıkar diyorum. Bir de 800'den küçük halini yapmam lazım. Sağ tıkladım, küçüktür olarak seçtim. Açısını 0 yapıyorum. Gelip sürekli tekrarın içerisine yerleştirdim. Ve kodlarımı çalıştırdım. Şöyle değeri bir 800'den küçük yapalım. Evet. Servo motor çalıştı. Evet. Şimdi benim projemin tasarımına göre ince ayarlamalar, düzenlemeler yapmam gerekiyor. Ayarlamaları yaptıktan sonra kodlarım içerisine yükleyeceğim. Şöyle bir tasarımım var. Servo motoru şöyle bir yükseltinin üstüne koydum, sabitledim. Silikon tabancayla buraya yapıştırdım. Altına da bir saksı koydum. Saksımdaki toprağım şu anda oldukça kuru. Servo motorum hareket ederek bardağın içerisindeki suyu dökecek. Şu ucuna da, servo motorun kolunun ucuna da bir bardak yapıştırdım. Burada servo motorları değiştirmem gerekiyor. Tekrar bunu söküp bunu yapıştırmaktansa çıkartıyorum. Ve yine kahverengi kablo GND'ye gelecek şekilde yapıştırıyorum. Evet, şu anda 0 açısında tekrar bir bakalım, açıları kontrol edelim. Evet, 0 açısında bardağı dökmüş pozisyonda oluyormuş. Demek ki 90 açısına bir daha bir bakalım. Evet, 90'da bu şekilde duruyor. Benim istediğim 0 açısına doğru dönmesi. Çünkü toprağımı sulayacak. Bunu ne zaman yapacak? 800'den büyükse gelen değer. Önce 90 dereceye gelecek, sonra yavaş yavaş 0'a inecek. Birden 0'a indirirsek ne olur? Çok hızlı çalıştırmış olur. Şöyle şuraya da 90 diyelim. Nemliyken tekrar, çünkü bu pozisyonda durması gerekiyor. Şöyle bir çalıştırıyorum. Durdurdum. Evet.
90'dan 0'a çıkmaya çalıştığı için burada böyle bir görüntü oluyor. Ya da böyle saniyeli yaparsak da durdurdum, çalıştırıyorum. Birden bardaktaki bütün suyu dökmüş oluyor toprağıma. Ben biraz daha yavaş, kademeli kademeli inmesini istiyorum. Durdurdum. Bunun için servo motor açılarıyla oynayacağım. Bunun farklı iki yolu var. Bir 90 dereceden başlayıp şöyle 1 saniye aralıklarla ya da 0.5 saniye aralıklarla 90'dan 80'e inmesi. Daha sonra 70'e inmesini şöyle kopyalayarak 70 gibi indirebilirsiniz. Elinizi uzun uzun yazarak. Ya da bunun yerine bir değişken oluşturarak bu işlemi yapabilirsiniz. Biz bir değişken oluşturarak yapalım. Daha güzel bir görüntü elde edelim. Veri blok kısmından bir değişken oluşturuyoruz. Değişkenimizin ismi açı. Tamam dedik. Bu açı çalıştırdığımız zaman dik pozisyonda olmasını istediğimiz için bardağımızın çalıştırdığımızda 90 derece olacak. Ve bu açı artık benim 90 derece yazmama gerek yok. Açı kısmına yerleştiriyorum servo motor kodundaki. Çalıştırdığımda 90 derecelik açıya geliyor. Ardından 90 dereceden 0'a doğru ilerlemesi lazım. Bunu nasıl yapabilirim? 10-10 düşürebilirim ya da 5-5. Siz nasıl bardağınızın nasıl bir hızla suyu dökmesini istiyorsanız onunla alakalı. 10 derecelik açılarla azaltırsak 9 kere bu işlemi tekrarlaması lazım. Bunu da kontrol sekmesinden 10 defa kodunu alıp 10 defa tekrarla kodunu alıp 9 defa tekrarla koduyla yapabiliriz. 9 defa neyi tekrarlayacak? Servo motorun açısını 10 azaltacak. Veri blok sekmesine geldim. Açıyı eksi 10 arttır dediğimde azaltmış oluyor zaten. 10 arttır dersem arttırıyor. Eksi 10 dersem de azaltmış oluyor. Açıyı eksi 10 arttır yani azalt. Neyin açısını? Servo motorun. Şuradan servo motorun kodunu kopyalayalım. 10 azalttı. 90'dı başta. Ne oldu? 80 oldu. Bir daha 10 azalttı. 70. Bir daha 10 azalttı. 60. Bu şekilde 0'a kadar gidecek. Birazcık saniye verelim. Çok hızlı inip çıkmasın. Şöyle şuraya saniye yerleştiriyorum. 0.5 saniyelik beklemelerle bu işlemi yapsın. Şimdi açıyı azalttı. Aşağıya doğru indi. 0'a kadar indi. Bir de yukarı çıkması gerekiyor. Yani bu işlemin tam tersini yapması gerekiyor. Hemen kopyasını çıkartıyorum. Bu sefer de 9 kere açıyı arttıracak. 0'daydı. 10 arttırdı. Açı 10 oldu. Bir daha 10 arttırdı. Açı 20 oldu. Bu şekilde değiştirecek. Şimdi bu sulama işlemini nerede yapması gerekiyor? Toprağın kuru olduğu zamanda yapması gerekiyor. Yani toprak nem sensörümden yüksek bir değer aldığımda yapması gerekiyor. Hemen bunu gelip kuru topraktaki eğerin içerisine yerleştirdim. Yani değerim 800'den büyük olduğuna yerleştirdim. Diğer durumda 800'den küçük olduğunu zaten toprağım yeteri kadar nemli olduğu için 90 derecelik açıda duracak. Şimdi hemen bir çalıştıralım. Kodlarımızda bir hata var mı bakalım. Varsa problemimizi çözmeye çalışalım. Yeşil bayrağa tıkladım. Evet şu an toprağım kuru. Şöyle içerisine yerleştireyim. İçine su döktü ve tekrar kaldırdı. Toprağım kuru olduğu süre boyunca bu işlemleri tekrarlayacak. Ta ki toprağım benim istediğim neme ulaşana kadar. Şimdi toprağı sulamak istemiyorum çünkü projeyi içine attığımda da çalıştırmak istiyorum. Toprağı bir daha kurutamayacağım video esnasında. Şöyle toprağımı suladım. Yeteri kadar suladığımda orada duracak. Artık bardak aşağıya inmeyecek çünkü toprağa sulamama gerek yok artık. Toprak kuru olduğunda da yani toprak nem sensöründen yüksek bir değer geldiğinde de sulama işlemi devam ediyor. Toprak nem sensörümü şöyle şuraya batıracağım. Ve kodlarımı durduracağım. Tekrar bir kontrol edecek olursak şuradan bir değer okuma kodunu sileceğim kartın içerisine atacağım için. Çünkü bu kodu Pinokart'a yükleyemiyoruz. Bilgisayarda programda çalıştırdığımız bir kod. Açımız en başta bizim 90.
Bardağımız dik pozisyonda. Toprak nem sensörüyle topraktaki nemi ölçüyoruz. Eğer nem yoksa, yani toprağımız kuruysa 800'den büyük bir değer veriyor demektir. Hemen bu kodları çalıştırmaya başlıyor. Servo motor 90 açısındayken 0'a kadar 10 derecelik açı değişimleriyle bardağımızı indiriyor. Tekrar 0'dan 90 derecelik açıya ulaşana kadar 10 derecelik açılarla bardağımızı döndürüyor. Sonra tekrar sorguluyor. Yeteri kadar sulandı mı, ıslandı mı toprağımız? Eğer cevap hayırsa, yani tekrar bu içeriye girmesi gerekiyor toprağımız kuru olduğu için. Burayı çalıştırıyor. Toprak yeteri kadar ıslandıysa, yeterli nem miktarına ulaştıysa da buradaki döngüden çıkıyor ve servo motorun açısını 90 yaparak bardağımızı dik pozisyonda tutuyor. Kodlarımızı hemen Pino kontrol kartımıza yükleyelim. Robotlar sekmesine geldim. Pino program kodunu alıyorum. Üzerine sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıkladım ve kodlarım artık Pino kontrol karta yüklenmeye başladı. Bu sırada ben de 9 volt pilime pil şapkamı takacağım. Projemi çünkü bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istiyorum. Pino kontrol kartı üzerindeki güç besleme girişinden, yuvasından 9 volt pilimi taktım. On-off kısmını on kısmına getiriyorum. Ve kablosunu çıkartıyorum. Artık pille çalışacak. Evet, bardağıma ben biraz su koymak istiyorum. Çok az koydum galiba. Birazcık daha fazla koyacağım. Evet, suladı çiçeğimi. Bu nem miktarı çiçeğim için yeterli olduğu için servo motorum çalışmayı durdurdu. Şöyle yönünü değiştirelim. Daha kuru bir yere koyalım. Şu an nem yeterli miktarda değil. Devam ediyor o yüzden çalışmaya. Şöyle suyunu arttırmam gerekiyor. Az önce bütün suyu boşalttığı için. Evet. Şu anki topraktaki nem miktarı çiçeğim için yeterli olduğu için servo motor çalışmayı durdurdu ve çiçeğim gereken nem miktarında kalmış oldu. Çiçeğim için gerekli olan nem miktarında servo motorum durdurdu çalışmayı. Evet, projemiz bu şekilde çalışıyor. Sizler de evden birkaç günlüğüne uzaklaşıyorsanız ve çiçeğinizin kurumasını istemiyorsanız, çiçekleri kim sulayacak diye düşünüyorsanız Pino ile böyle bir proje geliştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi topraktaki nem miktarı azaldıkça servo motorumuz sayesinde toprağımıza su verilebilecek. Umarım projeyi beğenmişsinizdir. Oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Sizler de benzer bir proje geliştirebilirsiniz. Bu projelerinizi sosyal medya adreslerimizden bizlerle video, fotoğraf şeklinde paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.